Meclisi. Eski devirlerde birçok İslam diyarında alimler ve arifler Sükût Meclisi adıyla meclisler oluştururlardı. O günün İran'ında da böylesi meclisler hayli revaçtaydı. Bu meclislerin büyük kısmında üye sayısı sınırlıydı ve üyeliğin birinci şartı çok düşünmek, az yemek ve çok az konuşmaktı. Bu özelliğe sahip sınırlı sayıda insan, önceden belirlenmiş günlerde sükût meclislerinde bir araya gelir, hiç konuşmadan beraberce tefekkür ve tezekkürde bulunurlardı. Büyük şair Molla Camii, o zamanların en meşhur sükût meclislerinden birine üye olmak için can atanlar arasındaydı. Bu meclise üye olmak zordu, zira üye sayısı 30'la sınırlı olduğundan yeni bir üyeyi asla kabul etmiyorlardı. Günlerden bir gün Molla Camii bu 30 kişiden birinin yakın zamanda öldüğünü öğrendi ve bu haberi alır almaz bu topluluğun ilk sükût meclisine koştu ve kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Az sonra yeniden kapıda görünen kapıcının elindeki bir bardak su, Molla Camii'nin umutlarını suya düşürüyordu esasında. Bardak ağzına kadar doluydu, bir damla ilave edilse taşacağı muhakkaktı. Besbelli Sükût Meclisi'nin başındaki zat, Molla Camii'ye ondan daha önce başvuruda bulunmuş bir zatın kabul edildiğini ve meclisin yine 30'a tamamlanmış olduğunu bildiriyordu. Molla Camii bu duruma çok üzüldü. Bu meclise dahil olmayı da çok istediğinden bir süre kapıda öylece kala kaldı. Sonra da kapının eşiğinde gözüne ilişen bir gülün yalnızca bir yaprağını koparıp bardağın üzerine koydu. Bardak taşmamıştı. Kapıcı bardağı üstünde gül yaprağıyla geri götürdüğünde Sükût Meclisi'nin başındaki zatın verebileceği bir cevap kalmamıştı.